Evet, Portekiz'in Madeira adasındayız. Şu anda karşımda Funchal şehrini görüyorsunuz. 2008 yılından beri bu adaya geliyorum ve ada hakkında kısa bir video yapmaya karar verdim. Ada hakkında her şeyden bahsetmeye fırsat bulamayacağım belki ama yine de kısa bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Herkese selam. Portekiz'in Madeira adasından bu videoyu çekiyorum. Şöyle arkamı alayım. Bu adaya yaklaşık 13-14 senedir gelip gidiyorum. İlk 2008 yılında gelmiştim. O zamandan beridir de yılda bir veya 2 yılda bir gelip gidiyorum. Daha önceden de burada bir 3-4 ay yaşadım. Şöyle yani bu videoyu çekme amacım şu aslında hem kendime bir hatıra bırakmak hem de Türkler tarafından çok fazla bilinmeyen bu adanın biraz detaylarından bahsetmek. Aslında ben dediğim gibi 2008 yılında ilk bu adaya geldiğimde o zamanlar internette baktığımda bu adayla ilgili çekilmiş hiçbir Türk gezi videosu veya belgesel yoktu. Ancak daha sonraki yıllarda birkaç tane gezgin ve belgeselci bu adaya gelip Türk belgeselci veya gezi programı yapan kişiler bu adada program yaptılar. Ancak tabii ki hani çok yüzeyseldi. Ben izledim onları. Çok turistik konulara eğilmişlerdi sadece. Ben size dediğim gibi işte 13-14 senedir bu adaya gelip gittiğim için birazcık adanın daha farklı detaylarını da biliyorum. Daha farklı bilgiler paylaşabilirim. Dediğim gibi hem kendime bir hatıra olması için hem de merak edenlerin bilgi edinebilmesi için böyle bir video çekeceğim. Şimdi öncelikle bu ada dediğim gibi Portekiz'e bağlı bir ada. Madeira adaları otonomi olarak yönetiliyor. Yani aslında birazcık iç işlerinde bağımsız hareket edebiliyorlar. 1400'lü yıllarda Amerika'nın keşfinden önce aslında bu Portekizli denizcilerin Atlas Okyanusu'na açılıp yakın civarlardaki adaları keşfediyorlar. Bunlardan biri de Madeira adası. Bu adayı ilk keşfettiklerinde adada çok fazla ağaç var. Hatta adı da zaten Madeira tahta demek, yani Madeira ahşap demek. Dolayısıyla bu adayı ilk keşfettiklerinde çok fazla ağaçla karşılaşıyorlar ve sonra burada şeker kamışı üretiyorlar. Şeker kamışını da daha sonra şekere çevirebilmek için çok fazla ısı üretmek gerekiyor. Dolayısıyla bu ısı da bu ağaçları yakarak sağlıyorlar bu ısıyı. Coğrafi olarak çok dağlık. Şu an günümüzde ulaşımda karayolu çok iyi. Çünkü çok fazla tünel var. Portekiz'in 1980'lerden sonra Avrupa Birliği'ne girmesiyle tabii ki Avrupa Birliği'nden çok fazla bu konuda fon sağlayabildiğini de biliyoruz. Adada 250 bin kişi yaşıyor. 250 bin civarı bir nüfusu var. Evet, Funchal merkezindeki katedral. Katedral ise 15. yüzyıl mimarisi. 1485 yılında inşa edilmiş. Hala günümüze kadar adanın merkezindeki en büyük, en eski katedrallerden biri. Karşımızda tam ortada görmüş olduğunuz liman. Oradan Porto Santo adasına da günlük olarak gemi seferleri yapılıyor. Yaklaşık 60-70 euroya günübirlik olarak Porto Santo adasına gidebiliyorsunuz. Çok ileride görünenler, şöyle zoom yapayım. Onlar Ilhas Desertas, yani işte çöl adalar diye çevrilebilir. Yani Desert Islands. Portekiz'e ait kara toprakları, kimse yaşamıyor.
fok balıklarının doğal yaşam alanı. Aynı zamanda bazı endemik bitki türleri de olduğunu duydum. Şu anda tam şehir merkezini görüyorsunuz. Adanın en büyük nüfusu burada yaşıyor. Şöyle mahalleler görmüş olduğunuz gibi yamaçlarda yukarı doğru uzuyor. Ancak aralarda bakın şöyle vadiler var. Oralardan hep akarsular tabii akıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yapı farklı. Onun dışında rakım çok artıyor. Yani şu anda bulutlardan dolayı daha yukarısını göremiyorsunuz ama aslında dediğim gibi buradan rakım yaklaşık, yani adanın en yüksek noktası zaten 1810 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. 1810 metre Pico do Arieiro, bir de Pico Huibu var. Orası da 1860 küsur metrelerde. Yani ben Pico do Arieiro'dan 1810 metreden baktığımda bu Funchal şehir merkezini görüyordum. Dolayısıyla yani bulutlar olmasa çok daha yukarıları görebiliriz ama şu anda bulutlardan dolayı bu kadarını görebiliyoruz. Şu tarafa doğru da yine oteller başlıyor. Şu taraf San Martinho ve deniz kenarı Lido. Otellerin ve özellikle işte kazino var, kumarhane var. Şöyle tekrar limana doğru bir zoom yapayım, görün tekrar şöyle. Evet. Şu anda herhangi bir gemi yok. Kruz gemileri de buraya geliyor. Yani ben İstanbul'da gördüğüm kruz gemisini burada da görmüştüm. Buraya kadar geliyorlar. Ayda'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Alman kruz gemisi olması lazım. Ayda'yı İstanbul'da görmüştüm. Daha sonra da tesadüfen burada görmüştüm. 200-300 metrelerde bir tepeden şu anda Funchal'ı izliyoruz. Evet, yükseklik 355 metreymiş. Görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor. Havalimanı ise şunun arkasında kalıyor. Buradan göremiyoruz havalimanını. Bu otoyollar bakın şuralardan otoyol var aslında. Şu an çok net göremiyorum ama otoyol bakın şurada. Şöyle tekrar göstereyim. Şurada bakın otoyol var. Tüneller devam ediyor. Bütün Funchal'ı geçtikten sonra yaklaşık bir 25-30 kilometre sonra da Santa Cruz'da havalimanı var. Havalimanının hikayesi zaten çok ayrı. Evet, adada toplu ulaşımdan bahsetmek gerekirse tek toplu ulaşım bu belediye otobüsleri diyebiliriz. Adada herhangi bir metro veya raylı bir taşıma yok. Bütün toplu taşıma bu belediye otobüsleriyle yapılıyor. Adanın her yerine bu otobüslerle ulaşabilirsiniz. Bazıları lokal eski yolları da kullanıyor. Onlarla saatlerce süren bir yolculukta yapabilirsiniz. Evet, şu anda adanın en batısındayız. Aşağıda işte Cruz. Görmüş olduğunuz gibi yamaçlar denize çok dik, aşırı dik. Hatta şöyle aşağıda bulunan çok küçük yerleşim birimleri. Bu yerleşim birimlerine ulaşım şöyle teleferiklerle yapılıyor. Yani yürüyerek inebileceğiniz yollar da bulunuyor ama yaklaşık 1 saat aşağı yürümeniz gerekiyor patikalardan. Evet, selam. Madeira adasında biraz hava durumundan, ikliminden bahsetmek istiyorum. Adada yaz-kış arası sıcaklık farkı çok fazla değil. Yazın ortalama 20-25 derece bulunduğunuz, tabii adanın bulunduğunuz bölgesine göre değişir. Kışın da 10 derecenin altına düştüğünü çok duymadım. Özellikle şehir merkezine. 15 derece civarında veya bazı güneşli günler 20-25 dereceleri bulduğu da oluyor. Hatta ben Şubat ayında burada denize giren insanları da gördüm. Ocak-Şubat aylarında. Dolayısıyla arada tropik bir iklim var aslında. Kendine has bir iklimi var. Siyasi olarak Avrupa'nın bir parçası olsa da Portekiz'in bir adası sonuçta. Ancak coğrafi olarak aslında Afrika'ya daha yakın. En yakın kara parçası da zaten Fas toprakları buraya. Dediğim gibi adanın bulunduğunuz bölgesine göre hava durumu çok farklılık gösterebilir. Şu anda ben Santana'dayım ve adanın kuzeyindeyim. Burada hava birazcık daha şehir merkezine göre birkaç derece daha soğuk olabiliyor.
Örneğin Funchal'da şehir merkezinde hava sıcaklığı 25 derece ise burada belki 21-22 derece olabiliyor. Biraz da rüzgarlı aslında. Ve yani mesela şu anda güneş var ve gayet sıcak, tişörtle durabilirim ama üzerimde bir sweatshirt var. Çünkü bulut geldiği zaman inanılmaz birden bir soğuk hava esebiliyor. Dolayısıyla yanınızda aslında yaz kış bir ince bir mont sürekli bulundurmak durumunda kalıyorsunuz. Onun dışında ada çok dağlık. Bundan da bahsetmek gerekir. Ada çok dağlık. Dolayısıyla özellikle ulaşım eskiden çok zor yapılıyormuş. Yani bu özellikle herhalde 1970'ler 80'lerde adanın etrafını dolaşan otoyol inşa ediliyor. Tamamında dolaşmıyor aslında ama büyük bir bölgesine otoyol vasıtasıyla, büyük bir bölümüne, ilçelerin çoğuna otoyol vasıtasıyla erişebiliyorsunuz. Ve tüneller tabii ki, bunlar tabii milyon euroluk projeler. Dolayısıyla bu tüneller ve otoyollar 1970'ler 80'ler öncesinde çok yoktu. Ve adanın bir ucundan diğer ucuna ulaşmak belki saatler, hatta çok eskiden günler alıyormuş. Ve insanlar çoğunlukla bulundukları köylerden çok da acil bir durum olmadığı sürece ayrılmıyorlarmış. Sadece belki de ayda bir kere veya haftada bir kere veya ayda bir kere şehir merkezindeki pazara gitmek için veya bir hasta durumunda hastaneye gitmek için köylerinden ayrılıyorlarmış. Çünkü dediğim gibi dağlık olmasından dolayı eskiden adanın bir noktasından diğerine ulaşmak tehlikeli, de çok da tehlikeliymiş. Hatta hala bazı bölgelerde bu tüneller yerine eskiden kullanılan yolları da kullanabiliyorsunuz. Bazı yerlerde açık bunlar. Çok tehlikeli olmayan bölgelerde açık. Ben geçmiştim ve çok dar bu yollar tabii ki ve sağ tarafınız veya sol tarafınız uçurum oluyor genelde. Bir tarafınız dar, bir tarafınız uçurum. Evet, durumlar böyle. Şu anda Santana'dayım. Şöyle arkamda kilise var. Evet, adadaki tarımdan bahsedecek olursak biraz, özellikle şu anda görmüş olduğunuz bir muz bahçesi. Muz bahçeleri çok yaygın adada. Onun dışında tabii ki muz dışında bir de üzüm çok yaygın. Asma bahçeleri, üzüm bahçeleri. Bahçe diyorum çünkü bunlar genelde gerçekten böyle hani belki yarım dönüm, maksimum bir dönümü aşmayacak boyutlarda. Adanın yapısından dolayı, coğrafi yapısından dolayı. Çok dağlık olduğundan bahsetmiştim daha önce. O yüzden böyle büyük düz alanlar bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla bahçe şeklinde bu üzüm ve muz bahçeleri. Madeira muzu da meşhur. Böyle küçük, tadı biraz daha yoğun, normal Latin Amerika muzundan daha yoğun bir tadı var. Dolayısıyla bu Madeira muzu da bu şekilde özellikle diğer ülkelere de ihraç ediliyor. Bunun dışında tabii daha farklı tarım ürünleri de var adada. Yani örneğin mesela kabak, normal bal kabağı şeklinde veya çorbada kullanılan kabak var. Bizim hani sakız kabak değil de diğer büyük çeşitli kabaklar var. Farklı buraya özgü kabak türleri de var. Onun dışında işte fasulye de ekiliyor. Çeşitli fasulyeler var. Başka meyveler de var. Yani buraya özel işte papaya, marakuja gibi meyveler de ekiliyor. Ama yani adanın şöyle bir adayı turladığınız zaman şöyle bir kafanızı sağa sola çevirdiğinizde yol kenarlarında %80, %90 ya muz bahçesi görürsünüz ya da üzüm bahçeleri görürsünüz. Üzüm de tabii ki bu adada özellikle şarap yapımında kullanılıyor. Madeira şarapları çok ünlü. Aynı Porto şarapları gibi. Porto şarabına çok aşırı benziyor zaten. Üzerine ekstra alkol ekleniyor. Alkolü birazcık daha normal şaraptan fazla, %18, %20 civarında. Evet, bahsettiğim gibi yamaçlardaki muz bahçelerini görüyorsunuz şu an ekranda. Düz alan bulmanın zor olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla bahçeler bu şekildeki yamaç arazilerde kuruluyor. Yamaç arazilerde bu şekilde değerlenmiş oluyor. Traktör benzeri veya daha farklı motorlu araçlarla bu alanlara girmek çok zor. Dolayısıyla genelde normal işçiler, çalışanlar veya tarlanın sahipleri, bahçenin sahipleri girip hasadı yapıyorlar. Evet, plajı da görüyorsunuz. Plaj görmüş olduğunuz gibi kayalık. Dediğim gibi ada aslında volkanik bir ada. Dolayısıyla yani kum plaj bulunmuyor bu adada doğal olarak. Kum plaj yok. Yani var, birkaç tane var ama onlar da zaten siyah kum. Sarı kum değil. İki tane, benim bildiğim 2 tane yapay sarı kumlu plaj var. Birini sanıyorum Porto Santo adasından, birini de Fas'tan getirmişler kumları. Ama onun dışında adada genelde
Deniz kenarı bu şekilde. Dolayısıyla aslında deniz turizmi açısından çok uygun bir ada değil. Zaten buraya gelen turistler de deniz turizmi için buraya gelmiyor genelde. Doğa turizmi için geliyorlar. Yani o işte ormanlık alanda yürüyüş yapmak için. Ondan da ayrıca bahsedeceğim. O zaten bu adanın en aslında önemli konularından biri. Bu adada yapılması gereken en güzel aktivitelerden biri. Doğa yürüyüşleri orman içerisinde. Evet, şu anda Madeira'nın Calheta ilçesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz plaj kumdan. Ancak kum buranın kumu değil. Doğal bir plaj değil burası. Yapay bir plaj. Adada kum plaj bulunmuyor. Bütün plajlar taş. Birkaç tane de böyle siyah kumdan plajlar var. Ancak bu sarı kum, görmüş olduğunuz sarı kum Afrika, Fas'tan getirilmiş. Dolayısıyla şu anda böyle bir plajdayız. Küçük ufak bir plaj ama buraya yetiyor. Şimdi benim asıl size göstermek istediğim ise şurada. Biraz önce şuradan yamaçtan çok büyük kaya parçaları düştü. Ancak tabii bu aslında çok sürpriz değil. Çünkü o yolun o kısmı zaten kapatılmıştı. Daha önceden bir kaya parçası burada düşüp bir restorandaki mutfakta çalışan bir kadını hayatını kaybetmesine neden olmuş. Dolayısıyla şu anda böyle kaya düşme riskleri var. Ve gerekli önlemler alınmış, alan kapatılmış. Kimsenin girmesine izin verilmiyor o bölgeye. Ve biraz önce de hani büyük bir kaya parçası düştü. Kontrollü müydü bilmiyorum. Kontrollü olabilir. Kontrolsüz de olabilir. Çok emin değilim. Bu adada bulunan risklerden biri de bu kaya parçalarının düşmesi. Çok önceki yıllarda yine bu kaya parçalarının düşmesi sebebiyle yamaçlardan insanların yaralandığı ve hayatını kaybettiği olmuş. Yine bundan 2-2,5 sene önce bir tünele düşmüştü kaya parçası. Yani tünelin tavanını delip tünelin içine düşmüştü. Herhangi bir araç geçmediği için o esnada bir yaralanma veya bir kaza olmamış. Ancak söylemek istediğim şu, bu adada, Madeira adasında böyle şeyler yaşanıyor. Daha önceden bahsettiğim gibi adanın coğrafyası çok dağlık, çok fazla yamaç, uçurum var. Dolayısıyla bu tehlike mevcut. Buna göre önlem alarak hareket etmek gerekiyor. Veya alınan önlemlere uymak gerekiyor. Yani adayı gezerken herhangi bir yolu kapalı görürseniz o yola girmeyin. O yol kapalıysa orada bir sıkıntı vardır. Ciddi bir risk vardır. O yüzden kapatılmıştır. O yola girmeye çalışmayın. Eğer bir uyarı varsa ona dikkat edin. Bir uyarı yazısı varsa ona dikkat edin. Anlamadığınız Portekizce uyarıları telefonunuzdaki Google Translate vasıtasıyla çevirin. Hayati önem arz edebilir. Kanalları özellikle göstermek istiyorum. Çünkü adada 2010 yılında büyük bir sel faciası olmuştu. Yaklaşık 40-50 kişi hayatını kaybetmişti. Bu görmüş olduğunuz aslında kanallar ıslah edilmiş nehirler, denize dökülen nehirler. Şu tarafta görmüş olduğunuz gibi denize dökülüyor. Özellikle yağmur yağdığında görmüş olduğunuz arkadaki dağ köylerinden, oralardaki yerleşim birimlerinden geliyor. Bayağı bir rakım yüksek. Dolayısıyla ciddi yağmur yağdığı zaman çok ciddi bir sel riski oluşuyor. Ve dediğim gibi 2010 yılında da bir tanesi yaşandı. Yaşandıktan sonra da bu görmüş olduğunuz büyük kanallar inşa edildi. Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için. Ve şu anda adanın tabii diğer şehirlerinde de bu çalışmalar var. Ama Funchal, şu anda şehir merkezindeyiz. Adanın en büyük şehrindeyiz. Bu risk en fazla olan şehirlerden biri Funchal. Dolayısıyla burası önemli noktalardan biri. Evet, şu anda şu parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yer Cabo Girão. Orasının yüksekliği yaklaşık 580 metre ve Avrupa'da denize dik en yüksek uçurumlardan biri. Cabo Girão. Camdan bir seyir terası var. Oradan direkt aşağıya bakılabiliyor. İsmi de Cabo Girão. Biz ise şu anda Praia Formosa'dayız. Burası da görmüş olduğunuz gibi yine taşlık, kayalık ve hafiften siyah kumdan oluşan yaklaşık 1-2 kilometrelik bir plaj.
Evet, bu görmüş olduğunuz kum midyesi Türkiye'de bulmak çok zor. Ama burada bütün restoranlarda var diyebilirim. Çok lezzetli. Şöyle limonu sıkıyoruz. İki farklı rengi var cinsiyetten dolayı. Biri dişi, biri erkek. Bu şekilde bir midye türü. Çok lezzetli. Bu görmüş olduğunuzda boludu kaku. Portekizce boludu kaku. Buraya, bu adaya güzel bir ekmek ve yuvarlak bir ekmek. Ortadan ikiye bölünüyor sıcakken ve içine tereyağı, sarımsaklı tereyağı sürülüyor. Ve böyle kendine özel bir lezzet oluşuyor. Bu da çok lezzetli. Evet, bu espada balığı. Sadece bu Madeira adasında olan bir balık. Müren balığına benziyor. Siyah. Siyah kılıç balığı da deniyor. Dışarıdan görseniz korkarsınız ama içi beyaz. İnanılmaz yumuşaklıkta bir balık. Bu şekilde filet olarak kızartılıyor. Ve gerçekten çok lezzetli bir balık. Beyaz, bembeyaz. Şöyle kesince içini göstereyim şöyle. Bembeyaz. Ve bu üzerinde gördüğünüzde muz. Kızarmış muz. Bu şekilde servis ediliyor. Yanında da yani mısır ekmeği kızartması gibi bir şey. Milho frito Portekizcesi. Bu da buraya tipik bir yemek. Dolayısıyla böyle bir tabak, böyle bir servis yapılıyor burada. Gayet lezzetli. Benim en çok tercih ettiğim yemeklerden biri de bu. Evet, şu anda Portimonense'deyiz. Buralarda doğal yüzme havuzları diye geçiyor. Özellikle sıcak havalarda insanlar serinlemek için bu havuzlara giriyorlar. Evet, en solda görülen Portekiz'in bayrağı. Onun yanında hemen Madeira özel bölgesinin bayrağı bulunuyor. Onun yanındaki Avrupa Birliği'nin bayrağı. En sağdaki de şu anda bulunmuş olduğumuz Portimonense ilçesinin belediyesinin bayrağı. Evet, şu an Madeira'dan Lizbon'a geri dönüyoruz. Bu 2 hafta kaldık. 2 haftalık süreçte tabii bahsedemediğim çok şey var ada hakkında. Bunlar da artık bir sonraki seyahatlere kaldı. Ancak yine de ufak tefek birkaç şeyden bahsetmiş olduk. Evet, şu anda uçağımızı bekliyoruz. Lizbon'a yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir uçuşla varmış olacağız. Herkese selamlar.